Şimdi günümüzde ya tarama yönteminden anladığımız şu, herhangi bir kanser ya da hastalığı çok erken dönemde yakalayabilmek. Taramadan amaç bu ve gösterilmiştir ki kalın bağırsak kanserleri tarama yöntemlerinden oldukça olumlu etkilenmektedir. Tabii taramadaki en önemli silahımız hastanın endoskopik olarak kalın bağırsakların görüntülenmesidir. Bunu ne zaman başlatmamız lazım? Bunu başlatma yaşı olarak genelde hastanın ailesinde herhangi bir kalın bağırsak ya da benzeri bir yumurtalık kanseri gibi kanserler görülmemişse 50 yaşında başlatıyoruz. Eğer bir şikayeti olmamışsa bu hastaların. Ama ailede bir yakın akrabalarda, kardeşte, anne babada kalın bağırsak kanseri varsa o kalın bağırsak kanser tanısı konulduğu yaşın genellikle 10 yıl öncesinden kolonoskopi ya da endoskopik tetkik öneriyoruz. Bazı özel durumlar var. Poliposis sendromları dediğimiz yani kalın bağırsakta yüzlerce çok fazla miktarda poliple seyreden ve çok erken yaşlarda ortaya çıkan bir takım hastalıklar var ki bu hastalıklarda yine taramayı 20'li yaşlardan sonra başlatıyoruz. Yani hiçbir risk faktörü taşımayan akrabalarında, birinci derece akrabalarında hastalık olmayan kişilerde genellikle 50 yaşında kolonoskopi yapılmasını ve herhangi bir yakınması yoksa 5 yılda bir tekrarlanmasını öneriyoruz. Ama yapılan kolonoskopide polip varsa ki biz biliyoruz bugün kalın bağırsak kanserlerinin %90'ı poliplerden gelişmektedir. Böyle bir polip var çıkarılmışsa yaklaşık 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra kolonoskopinin tekrarını öneriyoruz. 50 yaşında yapılan kolonoskopide hiçbir şey görülmemişse 5 yılda bir tekrarlıyoruz kolonoskopiyi ama kolonoskopide eğer polip var ve çıkarılmışsa bu hastalarda kolonoskopi 2 ya da 3 yıl sonra tekrarlıyoruz. Biz biliyoruz ki kalın bağırsak kanserlerinin %90'ı poliplerden oluşmaktadır, gelişmektedir. Ve bir polipin, tabii her polipte kanser gelişecek demek değil ama bir polipin, kanser oluşturabilecek polipin çıkarılması ileride gelişebilecek bir kanserin de önünü almaktadır. Bu nedenle özellikle kalın bağırsak kanserlerinde tarama çok önemlidir. Tabii kalın bağırsakları biz genellikle iki ayrı bölümde inceliyoruz. Bir kalın bağırsak kanserleri bir de kalın bağırsağın son kısmı dediğimiz rektum dediğimiz kısmının bölümün kanserleri. Kalın bağırsak kanserlerinde genellikle rektum dışındaki kanserlerde cerrahiyle başlıyoruz ve hastalıkta olan bağırsak kısmını lenf bezleriyle beraber ki hastalığın ilk yayıldığı bölüm olan lenf bezleriyle beraber çıkarıyoruz ve daha sonra patolojik evrelemesine göre yani hastanın evrelemesine göre bu hastalarda gerekirse kemoterapi ameliyat sonrası öneriyoruz ya da başlatıyoruz. Eğer rektum kanseri dediğimiz kalın bağırsağın son kısmı daha özellikli bir alandır. Burada ameliyat öncesi ya da tedavi öncesi mutlaka bir hastalığın evrelemesini yapıyoruz. Eğer çok erken evrede yakalamışsak cerrahiyle başlıyoruz. Cerrahi sonrası patolojik evrelemeye göre gerekirse ilave olarak radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi ya da kemoterapi öneriyoruz. Ya da lokal evre dediğimiz biraz daha ileri evre tümörlerde, rektum kanserlerinde neoadjüvan tedavi dediğimiz radyoterapi ile başlıyoruz. Tümörün bazen küçülmesini ki bekliyoruz ve daha sonra cerrahi öneriyoruz. Yine rektum kanserlerinde olabildiğince dışkılamanın kontrolünü sağlayan kas sistemini, sfinkter dediğimiz kas sistemini korumaya çalışıyoruz. Ve bu hastalarda özellikle rektum kanserlerinde bu sıralamanın doğru belirlenmesi hastanın sağlığı açısından oldukça önemli.